Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu çiçekli yastık modellerini yapacağız. Daha önce çiçek yapılışını ve runner yapılışını paylaşmıştım. Bugün sizlerle yastık yapılışını paylaşıyorum. Daha önce bu zigzag battaniye modelini, mandalı motif yastık yapılışını paylaşmıştım. Eski videolara bakarak yapılışlarını bulabilirsiniz. Videonun uzamaması için çiçek videosunu bu videonun içinde anlatmadım. Videoda sadece etrafını ve püskülünü anlattım. Çiçek yapılışı için önceki videoya bakabilirsiniz. Arkasını bu şekilde yaptık. İstediğin zaman çıkarıp yıkayabilirsiniz. Yastığın çevresi için yaklaşık püskülüyle birlikte 300 metreye yakın ip gitti. Bu modeli yaparken %100 koton ip kullandım. Sizler farklı ipler de kullanabilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilir. Sıradaki videolardan anında haberdar olmak için zili basabilirsiniz. Benden görüp yapan arkadaşlar sosyal medyada paylaşım yaparken paylaşım kısmında benden bahsederseniz kanalımız daha çok kişilere erişmiş olur. Yapan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu modelimiz runner'la güzel bir takım oldu. İsterseniz benim gibi renkli, isterseniz bu şekilde sade de yapabilirsiniz. Şimdi modelimizin yapılışına geçebiliriz. Bu modeli yaparken ben bu şekilde %100 koton ip kullanıyorum. Yurt dışında yaşıyorum. Yabancı marka ip kullanıyorum. Amerika'da Hobby Lobby mağazasından alıyorum. 71 gramda 109 metre ip varmış. %100 koton. 5 milimetre tığla örülüyormuş ama ben 4 milimetre tığla öreceğim. İpimin markası bu. İstediğiniz marka koton iplerle örebilirsiniz. Hatta battaniye ipleri farklı iplerle de kullanabilirsiniz. Bu çiçeğin yapılışını daha önce paylaşmıştım. Bu videoda bu kısmı anlatmayacağım. Çünkü yapılışı bayağı uzun. Videoyu uzatmak istemiyorum. Yapılışı için önceki paylaştığım videoya bakabilirsiniz. Şimdi ben direkt etrafına yapılışına geçeceğim. Çiçek kısmını bu şekilde 6 yapraklı olarak hazırlıyoruz. Ondan sonra kenar kısmına geçiyoruz. Ben şimdi ortası turuncu olan etrafı ekru renkte olarak devam edeceğim. İpimi alıp bir zincir yaparak başlıyorum. Motif yüzü bana doğru olacak. Çiçeğin herhangi bir yerinden başlayabilirsiniz. Bu arkada çakma trabzan yaptığımız yerlere ipimizi sabitleyelim. Ben şu anda tam köşeden başlayacağım. 4 zincir köşedeki trabzan için yapıyorum. 2 zincir de aradaki zincir sayısı için yapıyorum. Toplamda 6 zincir yaparak başlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. 4 zincir ilk köşedeki trabzan için, 2 de ara dönüş için yapıyoruz. Tığıma bir sefer doluyorum normal trabzan yapmak için. 2 trabzan tepesi atlıyorum. Üçüncüsüne batarak normal trabzan yapıyorum. 2 zincir. Hep aralarda 2 zincir çekip aşağıdan da 2 tane atlayacağız. 2 tane atlıyoruz. Üçüncüye bir çakma trabzan yapıyoruz. Bir sefer tığıma doluyorum. 2 tane atlıyorum. Üçüncüye batarak üçünü birlikte yapıyorum. Normal trabzan değil, üçünü birlikte yapıyoruz. 2 zincir. Bir, iki, üçüncüye batarak bir sık iğne yapıyorum. Yani bir teline batarak bir sık iğne yapıyorum. 2 zincir. Tığıma bir sefer doluyorum. 1, 2, üçüncü trabzan tepesine batarak üçünü birlikte yapıyorum. Yani çakma trabzan yapıyorum. 2 zincir. 1, 2, üçüncü trabzan tepesine batarak normal trabzan yapıyorum. 2 zincir. Şimdi artık köşe yapacağım. Tığıma 2 sefer doluyorum. 1, 2,
2 trabzan tepesi atlıyorum. Üçüncüye batarak ipimi oradan alıyorum. 2 sefer doladıklarımı, üçüncüyü de son ikisini yapıyorum. Şimdi köşe yapıyoruz. Tek taraf bitmiş oluyor. 5 zincir. Tekrar tığımı 2 sefer doluyorum. Aynı battığım yere tekrar batarak üçlü trabzanımı yapıyorum. 2 sefer doladıklarımı, son sefer ikisini birlikte yapıyoruz. Şimdi diğer kenara dönüyoruz. Bir kenarı bitirdik. 2 zincir, tığımı doluyorum. 1 2 üçüncü trabzan tepesine batarak normal trabzan yapıyorum. 2 zincir, tığıma bir sefer doluyorum. 1 2 üçüncü trabzan tepesine batarak çakma trabzan yapıyorum. Üçünü birlikte. 2 zincir, 1 2 üçüncü zincire, üçüncü trabzana batarak bir sık iğne yapıyorum. 2 zincir, tığıma doluyorum. 2 boşluk atlayarak üçüncü trabzan tepesinde çakma trabzan. 2 zincir, tığıma doluyorum. 1 2 üçüncü boşlukta bir trabzan. Tekrar köşeye geldik. 2 zincir, tığımı 2 sefer doluyorum. 1 2 üçüncü boşlukta üçlü trabzan yapıyoruz. 5 zincir, tığımı 2 sefer doluyorum. Aynı boşluk içerisinde tekrar üçlü trabzan yapıyorum. İkinci köşemizde oluştu. Diğer iki kenarı da yapıyoruz. Bu köşeye kadar, sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Köşeden önceki trabzanı da yaptım. 2 zincir. Bu ilk yaptığımız 4 zincir köşedeki o üçlü trabzan yerine sayılıyor. Şimdi tekrar 2 sefer tığıma doluyorum. Bu aynı başlangıç yerine batarak köşenin diğer tarafını yapıyorum. Üçlü trabzan. Köşedeki bir taraftaki trabzan oldu. Bu da diğer taraftaki trabzan. 5 zincir yaparak bunu birbirine birleştiriyorum. 1 2 3 4 5. Dördüncü zincire batarak ipimi alıyorum. İlmeğimin içinden geçirerek sıramı birleştiriyorum. Bu şekilde köşemde oluşmuş oluyor. Şimdi yeni sıraya başlayabiliriz. 3 zincir yaparak sırama başlıyorum. Tığıma doluyorum. Zincirin arka teline bir trabzan yapıyorum. Tığıma doluyorum. Zincirin arka teline bir trabzan yapıyorum. Trabzanın arka teline bir trabzan yapıyorum. Her boşlukta zincirlerin üzerine birer tane, trabzanların üzerine birer tane trabzan yapıyoruz. Aralarda 2 zincir yapmıştık. Her zincire arka tellerine, ikisini bir boşlukta yapmıyoruz. Arka teline bir trabzan, ikinci zincirin arka teline bir trabzan. Bu yaptığımız trabzanın tepesine bir trabzan. Zincirin arka teline bir trabzan. İkinci zincirin arka teline bir trabzan. Burada sık iğnenin arka teline bir trabzan. Bu şekilde köşeye kadar, bu trabzanın üzerine kadar yapalım. Trabzanın üzerine kadar geldim. Şimdi köşeyi yapıyoruz. Köşede 5 tane zincir yapmıştık ama buraya toplamda 6 tane trabzan yapacağız.
Şimdi ilk zincirin arka teline bir trabzan yapıyoruz. İkinci zincirin arka teline bir trabzan yapıyoruz. Üçüncü zincirin arka teline bir trabzan yapıyoruz. 5 zincir. Şimdi bu taraf bitti. Şimdi diğer tarafa dönüyoruz. Tığımıza doluyoruz. Son battığımız zincirin içine tekrar bir tane daha trabzan yapıyoruz. Tığıma doluyorum. Sıradaki zincirin arka teline bir trabzan yapıyorum. Tığıma doluyorum. Sıradaki zincirin içinde bir trabzan yapıyorum. Tığıma doluyorum. Trabzanın tepesinde arka telinde bir trabzan yapıyorum. Zincirin arka telinde bir trabzan. İkinci zincirin arka telinde bir trabzan. Bu kenarı da aynı diğer kenardaki gibi tamamlıyoruz. Bütün kenarları ve köşeleri sıra sonuna kadar aynı yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Son köşeyi de yaptım. Bu ilk trabzanın yerine zincir çekmiştik. Bu trabzanın tepesinden ipimi alıyorum. İlmeğimi içinden geçirerek sıramı bitiriyorum. Şimdi yeni sıraya başlıyoruz. 3 zincir. Tığıma doluyorum. Yine aynı şekilde sadece arka tellerine batarak trabzan yapacağız. Hepsinin üzerine birer sefer batacağız. Bu şekilde trabzanımızı yapacağız. Bu şekilde köşeye kadar yapalım. Köşeye kadar geldim. Köşeyi aynı diğer sıradaki gibi yapacağız. İlk zincirin arka telinde bir trabzan. İkinci zincirin arka telinde bir trabzan. Üçüncü zincirin arka telinde bir trabzan. Şimdi bu taraftaki sıra bitti. 5 zincir. Tığımı doluyorum. Aynı en son battığım zincirin içinde tekrar bir trabzan. İkinci zincirin içinde bir trabzan. Sıradaki zincirin içinde bir trabzan. Şimdi artık trabzanların üzerinde trabzan yapmaya başlıyoruz. Arkadaki telinde bir trabzan. Sıradaki trabzanın arka telinde bir trabzan. Bu şekilde sıralarımızı devam ediyoruz. Sıramızı bu şekilde, köşeleri de aynı şekilde sıra sonuna kadar, buraya kadar aynı şekilde yapalım. Sıra sonuna kadar yaptım. İlk yaptığım trabzanın tepesinden bir ipimi alıyorum. İlmeğimi içinden geçiriyorum. Bu şekilde sıramı bitiriyorum. Tekrar aynı sırayı anlatmama gerek yok. Bu son sırayı hep tekrar ediyoruz. Bunu yastığımızın boyunca büyütüyoruz. Ondan sonra size nasıl dikildiğini, nasıl birleştirdiğimi onu göstereceğim. Bunu yapmak istediğimiz büyüklüğe kadar yapıyoruz. Şimdi ben yapmak istediğim uzunluğa kadar geldim. Sıramı birleştiriyorum. İlk yaptığım trabzanın tepesinden beri ipimi alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Bir zincir çekerek sıramı bitiriyorum. İpimi biraz uzun kesiyorum dikmek için. Zincirimin içinden beri çekiyorum. Bu şekilde uzun biraz ip bıraktım dikmek için. Yastığımın boyutunu şu şekilde ayarladım.
Böyle düz atmıyorum yastığımın üzerine. Şu şekilde çapraz atıyorum. Bu sivri kısımlar yanlara doğru geliyor. Bu yan kısımları bu köşelere doğru geldiğinde yastığımın boyu tam olmuş oluyor. Buralar buradan çok uzun olursa arkada potluk oluyor. Buraları geçmesi. Buralar tam ideal olduğunda oralar iyi oluyor. Bu şekilde yastığımızın boyunu ayarlayabiliriz. Motifi tam ortaya koyduğumuzda bu kenarlar tam köşelere denk gelmesi gerekiyor ki yastık boyu tam denk gelmesi gerekiyor. Arkasını çevirdiğimizde bir kitli iğne yardımıyla ya da bir ip yardımıyla da takabiliriz. Biraz hafif gerdirerek birbirine sabitliyorum dikmesi kolay olsun diye. Diğer ucu da birbirine sabitliyorum. Dikmesi kolay olsun diye. Bu şekilde olacak. Ondan sonra bu kenarları dikeceğiz. Böyle hafif çekerek buraları dikeceğiz. Biraz daha büyük yaparsak önde potluk oluyor. O yüzden daha da büyük yapmıyoruz. Şimdi bir iğne yardımıyla buraları dikeceğiz. Buradan ölçerek geliyorum tam ortasını bulmak için. Ortasından beri dikmeye başlayacağım. İsterseniz ipinizi kopartarak da gelebilirsiniz. Ben ipimi koparmak istemiyorum. Tek taraftan, tek telinden böyle alarak ortaya geliyorum. Ortadan başlamak istiyorum. Şimdi aynı trabzan yaparken bir tel oradan, bir tel oradan alarak dikiyorum. Böyle sararak yapmıyorum. Aynı oradan da bir tel oradan, bir tel buradan dikiyorum. Aynı şekilde bir tel oradan, bir tel karşıdan alarak dikiyorum. Bir tel buradan, bir tel karşıdan. Bir tel buradan, bir tel karşıdan. Bir tel karşıdan, bir tel buradan. Bu şekilde ortaya kadar dikiyoruz. Sonra diğer tarafı dikeceğiz. Bunu iz sürme yaparak da birleştirebilirsiniz. İsterseniz dikerek de yapabilirsiniz. Bir tel buradan, bir tel karşıdan. Bir tel karşıdan, bir tel bu taraftan. Bir tel buradan, bir tel karşıdan. Bir tel karşıdan, bir tel buradan. Bu şekilde ortaya kadar dikiyoruz. Ortaya kadar geldim. İpimi burada düğüm atıyorum. Düğüm attıktan sonra ipimi arkada saklayarak kesiyorum.
Şimdi aynı şekilde bu devamını dikiyoruz. Burayı da sonuna kadar dikelim. Bu sefer buradan başlayacağım. Bunu da buradan başlayabilirdik. Aynı bunun gibi buradan böyle başlayabilirsiniz. İpimi arkada sabitliyorum. Arkalardan gizleyerek tam uç kısmına geliyorum. Bir tel buradan. Aynı bir tel buradan. Bir tel buradan. Bir tel buradan. Bir tel buradan. Bir tel buradan sıra sonuna kadar burayı da aynı şekilde devam ediyoruz. Burayı da sıra sonuna kadar yapalım. Burayı da sıra sonuna kadar diktim. Şimdi bu iki kenardan bu uca kadar dikmeyeceğiz. Eğer siz bunu komple dikmek istiyorsanız bu kenarları da bu uca kadar dikebilirsiniz. Ama bunu yıkanabilir yapmak için bu ortada boşluk bırakmamız gerekiyor. O yüzden bu kenarlardan sadece buraya kadar, yani yaklaşık 20 santim kadar bu kenarda dikeceğiz. Buradan 20 santim. Ben tahmini bir ölçü söylüyorum. Ortadan yastık geçecek kadar. Eğer sizin yastığınız biraz daha küçükse bu mesafeyi biraz daha küçültebilirsiniz. 20 santim benim yastığım için iyi. Benim yastığım 45'e 45 santim. Ortada yastık geçecek kadar bir yer bırakıyorum. İki uçtan buradan da yaklaşık 20 santim dikiyorum. İpimi bu arkada sabitledim. Düğüm attım. Aynı diğer kenarlarda yaptığım gibi bir tel buradan, bir tel buradan dikiyorum. Bir tel buradan, bir tel buradan dikiyorum. Bir tel buradan, bir tel buradan sıra sonuna kadar dikiyorum. Aynı şekilde diğer tarafta da dikiyorum. Size bitmiş halini gösteriyorum. Kenarları da bu şekilde diktim. Yastığımız şimdi rahatça girip çıkabiliyor. Şimdi buradan bir zincir işi çektiğimiz bir iple burayı rahatlıkça bağlayıp çıkartabiliriz. Buradan bir fiyonk yapıp yastığımız hazır. Şimdi püskülünü takabiliriz. Bu şekilde düz renkte yaptım. Yastığımın üzerine çapraz koyduğum zaman köşelere kadar geliyor yastık kılıfım. Bunu dikerek yapmayacağım. Size bu sefer tığ işi olarak göstereceğim. Ve bunun yastığın üzerinde göstermeyeceğim. Bu sefer daha kolay yöntemini göstereceğim. Yastığın tersi iç kısmında kalacak. Yüzü bana doğru kalacak. İki ucunu katlıyorum bu şekilde. Aynı diğer ucunu da katlıyorum bu şekilde. Ortadan katladım. Tam ortayı buluyorum. Bu ipimizi isterseniz burada kesebiliriz. İsterseniz iz sürümü yaparak da gidebiliriz oraya. Ama ben bu ipimi burada keseceğim. Bu ipimizi kesip arkada saklayalım. Tam ortasını bulalım. Buradan başlayalım. İz sürme yaparak birleştirme yapacağız. Bir zincir yapıyorum.
Bu tam ortadan arka telinden ilmeğimi alıyorum. Bu ipimi de arkada bırakıyorum. Birleştirme yaparken de bir tel oradan, bir tel arkadan alarak yapacağım. Arkadaki telleri kullanacağız. Öndeki telleri kullanmayacağım. Arkadaki telin karşıdakinde arkadaki telin benden taraftaki teli alarak ipimi oradan alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Sık iğne yapmıyorum. İz sürme tekniği yapıyoruz. Arkadaki telin karşıdakinin de benden taraftaki arkadaki teli alarak ipimi içinden geçiriyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Birer tane tellerini alarak ipimi içinden geçiriyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Birer tane tellerini alarak ipimi içinden geçiriyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Bu şekilde yastığın üzerinde olmayınca daha kolay gidiyor. Dikme işlemini de isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Bu uç kısma kadar iz sürmeyi yapıyoruz. Bu diğer kısmı da, diğer kenarı da katladığımız kenarı da buraya kadar aynı şekilde yapacağız. İz sürme işlemini bu kenara kadar yapalım. Bu kenarı sıra sonuna kadar geldim. Yani bu köşeye kadar geldim. Sonuncuyu da batıyorum. Bir tel oradan, bir tel buradan. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Zincirimin içinden bir ipimi çekiyorum. Bu ipi de arkada saklıyoruz. Şimdi diğer tarafı dönüyorum. Aynı şekilde burayı da bu kenara kadar yapıyoruz. Yine bu köşeden başlayabilirsiniz. Dikerken yaptığımız gibi bu köşeden başlayıp diğer kenara doğru geçebilirsiniz. Zincir çekip başlıyorum. Bu köşeden başlarsanız denk getirmesi daha kolay olacaktır. Bir ilmek buradan, bir ilmek karşıdan ipimi bu tellerin içinden biri alıyorum. İlmeğimin içinden biri geçiriyorum. Bir tel oradan, bir tel benim taraftan, bir tel karşıdan alıyorum. İpimi bunların altından bir geçirip ilmeğimin içinden geçiriyorum. Bir tel buradan, bir tel karşıdan, ipimi bunların içinden geçiriyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Sık iğne yapmıyoruz. İz sürümü yapıyoruz. Bir tel buradan, bir tel karşıdan. İpimi bunların içinden geçiriyorum. İlmeğimin altından geçiriyorum. Bu şekilde kenarımızı sıranın sonuna kadar tamamlayalım. Bu kenarı da dikelim. İki kenarı da dikmiş oluyoruz. Sıra sonuna kadar yapalım. Burayı da sıra sonuna kadar yaptım. Bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum ve ipimi arkada saklıyorum. Şimdi iki kenarlarını diktik. Şimdi bu hazırladığımız iki kenarlar, bu diktiğimiz iki kenarlar. Şimdi biz kısa kenarları dikeceğiz. Bu uzun iki kenarları hazırlamış olduk. Şimdi kısa iki kenarları dikeceğiz. Bu diktiğimiz yerler kenarda. Burası diktiğimiz yerler. Burası tam ortası. Buradan tutuyorum. Diğer taraftan tutuyorum. Bu şekilde düzeltince yastığımız bu aynı
kare şeklini alıyor. Bu dikişlerden tutunca tekrar böyle dikdörtgen oluyor. Böyle yapınca tekrar kare şeklini alıyor. Şimdi o kısa kenarları yapacağız burada. Aynı bu kısa kenarları da iz sürme yaparak bitiriyoruz. İki kenarı da sonuna kadar göstermeyeceğim. Sadece bir kenarı göstereceğim. Bu orta dikişi birbirine denk getiriyorum. Yastığımı ölçüyorum. Uca doğru ucunu buluyorum. Yaklaşık bunda 15 santim yapıyorum. Bu yastığın diğerine göre biraz küçük. Bu yastığımda da yaklaşık 15 santimden yastığım geçecek şekilde iz sürme yapmaya başlıyorum. Bir tel oradan, bir tel buradan. Bu ipimi de aşağıda bırakıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Bir tel oradan, bir tel buradan iz sürme yaparak burayı da birleştiriyoruz. Buranın hepsini birleştirmiyoruz. Sadece 15 santim. Aynı şekilde bu karşısını da 15 santim yaparak bu ortayı boşluk bırakıyoruz. Bu yastığımızda bu şekilde birleştiriyoruz. Ondan sonra yastığımıza geçirip bu bağlama yerini hazırlayıp sonra püskül yapılışına geçebiliriz. Yastığımı hazırladım. Bu kenarları da diktim. Aynı şekilde diğer kenarı da diktim. Şimdi bu kenara da o kenarı da hazırladım. Şimdi yastığımız hazır. Kolaylıkla artık yastığımız içine geçebilir. Bu şekilde yastığımızı geçirdik. Buraları istiyorsanız biraz daha uzun yapabilirsiniz. Şimdi bağcıklarımızı hazırlıyoruz. Ondan sonra yastığımızı bağlıyoruz. Önden bu şekilde görünüyor. Şimdi arkadan bağcıklarımızı da hazırlıyoruz. Burası size çok açık geliyorsa burayı biraz daha birleştirebilirsiniz. Bağcık kısmı da normal zincir çekiyorum. 50 tane zincir çekerek bağcığımızı oluşturuyoruz. ...50 tane zincir çektim. İpimi kesiyorum. Sonra bu iplerimizi zincir içinde saklayalım. İki ucunu da iplerini böyle saklayalım. Bu şekilde 3 tane ip hazırlıyoruz. 3 tane ipimi hazırladım. Bir tanesini ortadan bağlayacağım. 2 tanesini de bu tam ortalardan bağlayacağım. Bu tam boşluklardan geçiriyorum. Bunun boşluğu bir de bu çizginin boşluğundan beri geçiriyorum. Aynı şekilde karşının da aynı. İyice sıkarak düğümümü atıyorum. Burada da tam ortada trabzanların ortasından beri ve tam ortadan ipimin bir tanesini geçiriyorum. Burada da fiyonk yapıyorum.
Aynı şekilde burada da yapıyorum. Yastık kısmı bu şekilde bitmiş oluyor. Turuncuyu da aynı şekilde bağlıyorum. Şimdi püskül yapılışına geçebiliriz. İlk önce şu kadar uzunlukta 2 parça ip kesiyorum. İpin bir ucunu bu şekilde elimde tutuyorum. 15 defa sarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. İpimi kesiyorum. Tek ipimi alıyorum. Sardığım ipin içinden geçiriyorum. 2 sefer düğüm atıyorum. Sıkı düğüm atıyorum. 2 sefer sıkı düğüm atıyorum. Sonra diğer ipi alıyorum. Bir ucunu püskülümün boyunca böyle tutuyorum. Yaklaşık 2 santim kala parmağımı böyle sıkıca bastırıyorum. İpin diğer kalan kısmını püskülün etrafından sarmaya başlıyorum. Üst üste gelmeyecek şekilde, böyle yan yana gelecek şekilde sarıyorum. Bu şekilde 4 defa, dilerseniz 5 defa sarıyorum. Sonra ipin diğer ucuyla İki sefer düğüm atıyorum. 300. İğne yardımıyla ya da tığ yardımıyla bu düğüm attığımız, bu sardığımız yerin arkasından beri ipimizi geçireceğiz. Sardığım düğümün arkasından beri tığımı geçiriyorum. İlk önce tek ipimi çekeyim. Bunu çektim. Sonra diğerini deniyorum. Diğerini de çektim. Sonra ikisini birlikte çekiyorum. Düğümü o tarafa çekmeye çalışıyorum. Ve bu şekilde oluyor. Sonra püskülümüzün boyunu da ayarlıyoruz. Püsküllerim de hazır. Beyaz renk olan için kendinden olan bir iple püskül takacağım. Turuncu olan için kendine yakın renk bir ipte, daha önce battaniyemden kalan bu şekilde daha büyük tombik görünen bir iple o şekilde bir püskül takacağım. Kendi ipine yakın. Bu kendi ipiyle de yapabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde farklı iplerden yaptığınız püskülleri de takabilirsiniz. Bu daha önce yaptığım bir battaniyeden artmıştı. Ben onun püskülünü kullanacağım. Böyle tombik göründüğü için hoşuma gitti. Onu takacağım. Bu düz renk yaptığıma kendi renkteki ipini kullanacağım. Bir de 19 milimetre tahta boncuk kullanacağım. Tığ yardımıyla ipi boncuğun içinden geçiriyorum. Tam köşeden ipimin tekini köşeden geçiriyorum.
Diğer ip ile 2 düğüm atıyorum. Boncuğun içinden 2 ipi birden aşağıya doğru çekiyorum. Sonra bu ipimizi püsküle bağladığımız ipin arkasından beri aşağıya doğru çekiyoruz. Püskülümüzün temiz durması için bu şekilde yapıyoruz. Çiçeğinin renginde püskül takmayı tercih ettim. İsterseniz bu şekilde kendi renginde de püskül takabilirsiniz. Sizin zevkinize kalmış. Çiçeğin renginde püskül takmayı tercih ettim. Buna boncuk kullanmadım. Tam ortasından beri ipimin tekini alıyorum. 2 sefer düğüm atıyorum. Bağladığım ipin arkasından beri ipimi aşağı doğru çekiyorum. İsterseniz boncuk da takabilirsiniz. Boncuk bunun yanında biraz küçük duracağı için boncuk takmadım. Bu şekilde püskülü de takabilirsiniz. Şimdi ben size bitmiş halini göstereceğim. Modelleri bitirdim. Yastığıma taktım. Sizler bitmiş halini nasıl buldunuz? Yorumlarda yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilir. Zile basarak anında haberdar olabilirsiniz. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere.